Majör depresif bozukluk, MDD, en yaygın ruhsal bozukluklardan biridir. Bir kişi, en az 2 hafta boyunca sürekli olarak düşük ruh hali, ilgi kaybı, enerji eksikliği, uyku düzeninde değişiklikler, iştah değişiklikleri, konsantrasyon güçlüğü, umutsuzluk hissi, değersizlik duygusu ve intihar düşünceleri gibi semptomlar yaşadığında MDD tanısı konulur. Bu yazıda, majör depresif bozukluk hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacak. MDD'nin semptomları, nedenleri, risk faktörleri, teşhis yöntemleri ve tedavi seçenekleri ele alınacak. Ayrıca MDD'nin yaşam kalitesi, işlevsellik, ilişkiler ve genel sağlık üzerindeki etkileri de incelenecek. MDD ile ilişkili diğer durumlar, intihar riski ve önleme stratejileri gibi önemli konulara da değinilecek. MDD'nin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve psikoterapi, antidepresan ilaçlar ve diğer destekleyici tedavi yöntemleri genellikle kullanılır. Bu tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve tedavi seçeneklerinin kişiye özgü olarak nasıl uyarlandığı açıklanacak. Ayrıca bu yazıda MDD ile yaşayan kişiler ve aileleri için destek kaynaklarından, psikososyal müdahalelerden ve yaşam tarzı değişikliklerinden de bahsedilecek. MDD'nin toplum üzerindeki etkileri ve stigmasının azaltılması için farkındalık yaratma önemine de vurgu yapılacak. Majör depresif bozukluk, MDD, genellikle depresyon olarak da adlandırılan, ciddi bir ruhsal bozukluktur. Bu bozukluk, bireyin günlük yaşamını, işlevselliğini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. MDD her yaştan insanı etkileyebilir, ancak genellikle genç yetişkinlik döneminden başlayarak ortaya çıkar. MDD'nin belirtileri genellikle şunları içerir. Sürekli düşük ruh hali, kişi, çoğu gün ve çoğu zaman sürekli bir üzüntü, boşluk veya huzursuzluk hisseder. İlgi kaybı, kişi, genellikle zevk aldığı aktivitelere karşı ilgi kaybı yaşar. Hobilerinden, sosyal etkinliklerden ve ilişkilerden uzaklaşabilir. Enerji eksikliği ve yorgunluk, kişi, sürekli olarak enerji eksikliği, halsizlik ve yorgunluk hissi yaşar. Günlük aktiviteleri yerine getirmekte zorluk çeker. Uyku düzeninde değişiklikler, kişi, uykusuzluk, aşırı uyuma veya uyku düzeninde belirgin değişiklikler yaşayabilir. İştah değişiklikleri, kişi, iştahında belirgin azalma veya artış yaşayabilir. Bu durum kilo kaybına veya kilo alımına yol açabilir. Konsantrasyon güçlüğü, kişi, düşünme, odaklanma ve karar verme becerilerinde zorluklar yaşayabilir. Bellek sorunları ortaya çıkabilir. Umutsuzluk hissi, kişi, gelecek hakkında umutsuzluk hissi taşır ve genellikle geleceğe dair olumsuz bir bakış açısı geliştirir. Değersizlik duygusu, kişi, kendini değersiz, suçlu veya başarısız hissedebilir. Özgüven düzeyi düşer. İntihar düşünceleri, kişi, yaşamına son verme düşünceleri veya intihar düşünceleriyle meşgul olabilir. Bu durum acil tıbbi yardım gerektiren ciddi bir durumdur. MDD'nin nedenleri kesin olarak belirlenemese de, çeşitli faktörlerin etkileşimi rol oynar. Genetik yatkınlık, beyin kimyasındaki dengesizlikler, çevresel stresörler, travmatik yaşam olayları, hormonal değişiklikler ve bazı tıbbi durumlar MDD'nin ortaya çıkmasında etkili olabilir. MDD'nin teşhisi, genellikle bir psikiyatrist veya psikolog tarafından yapılır. Bu teşhis sürecinde semptomların süresi, şiddeti ve yaygınlığı değerlendirilir. Ayrıca MDD'nin diğer tıbbi veya psikiyatrik durumlarla olan ilişkisi de göz önünde bulundurulur. MDD'nin tedavisi, bireye özgü bir yaklaşım gerektirir ve genellikle bir kombinasyon terapisinden oluşur. Psikoterapi, bireysel terapi, bilişsel davranışçı terapi, BDT, psikodinamik terapi, aile terapisi veya grup terapisi gibi terapi yöntemleri MDD'nin tedavisinde etkili olabilir. Bu terapiler, düşünce ve davranış kalıplarını değiştirme, olumsuz inançları yeniden yapılandırma ve duygusal destek sağlama üzerine odaklanır. Antidepresan ilaçlar, bazı durumlarda, antidepresan ilaçlar semptomları hafifletmek ve ruh halini düzenlemek için reçete edilebilir.
Bu ilaçlar, beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olabilir. Destekleyici tedaviler, MDD ile başa çıkmak için destekleyici tedaviler de kullanılabilir. Bunlar egzersiz, beslenme düzeni iyileştirmesi, uyku düzeni düzenlemesi ve stres yönetimi teknikleri gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. MDD'nin yaşam kalitesi, işlevsellik ve ilişkiler üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Ayrıca intihar riski de artabilir. Bu nedenle MDD'ye sahip kişilerin desteklenmesi, erken teşhis ve etkili tedavi büyük önem taşır. MDD ile yaşayan kişilere destek sağlamak için çeşitli kaynaklar mevcuttur. Psikiyatrik yardım, destek grupları, online destek platformları ve aile desteği gibi kaynaklar, kişinin iyileşme sürecinde önemli rol oynar. Sonuç olarak, majör depresif bozukluk, ciddi bir ruhsal bozukluktur ve etkilenen kişinin yaşamını derinden etkileyebilir. Erken tanı, uygun tedavi ve destek, bu bozukluğun yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Toplumda farkındalığın artırılması ve stigmanın azaltılması, MDD ile yaşayan bireylere destek olmada önemli bir adımdır.